Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Opel Ekin'deyim. Burada yeni Opel Astra'yı çekeceğim. Astra makyajlandı. Aslında yeni demek çok mantıklı değil. Çünkü değişen şeyler çok az. Bu Astra K'nın makyajlı hali gibi düşünebilirsiniz. Çok az da olsa. Özellikle motor ve şanzımanda bu makyaj gerçekleştirilmiş. Size şimdi onları aktaracağım. Hem de Astra K incelemesi gibi düşünebilirsiniz. Ama rengi çok güzel ya. Bak şimdi güneş de batıyor böyle. Göstereceğim birazdan. Rengi 10 numara. Ama önce şu kanala artık abone olun. Abone sayıları yavaş yavaş artıyor. Sizleri de aramızda bekliyoruz. Sizlerle beraber daha da büyüyerek gelişeceğiz. Her zaman bana önerilerinizi, mantıklı eleştirilerinizi yapabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Gelin şimdi incelemeye başlayalım. Bak dedim ya güneş vuruyor diye. Abi şunun renginin güzelliğine bakar mısın ya? Ama bu renk asıl şu arabada yakışıyor. Bunu göstermeden edemeyeceğim. Gölgemden kaybolayım. Şu kromlar falan. Oo, mis. Bunu da bir gün çekeriz. Dışarıda biraz rüzgar var. İnşallah seste rüzgar olmaz. Hemen ben size aktarmaya başlayacağım. Şimdi bu Astra eskiden Sport diye geçen ismi GS Line'a geçti. Yani spor versiyonlara artık GS Line deniyor. Bu araçta 1.5 dizel 122 beygir AT9 9 ileri bir şanzıman var. Yani bu vitesleri nasıl atacak 9'a kadar çok merak ediyorum. Mesela EAT8'de ben 8'e atmak için bayağı uğraşıyordum. 110-120'ye çıkınca anca 8'e atıyordu. Bunda nasıl bir oran var onu bilmiyorum. Yakında onun da incelemesi gelecek. Sürüşünü yapacağız. Şu an sadece durağan halde çekiyorum. Sürüşünü size yakında anlatacağım. Şu anda biraz acelem var. Hemen hızlıca ben size değişimleri göstereyim. Ön panjurda bakın. Şöyle bir değişiklik olmuş. Küçük bir değişiklik. Fazla bir şey yok. Alt tarafta sis farlarımızı görüyorsunuz. Farlarımız LED. Bu araç dolu paket aslında. Bak anahtarsız çalıştırma da var. Şöyle farlarımı yakayım. Hemen içeri girmek istiyorum. Hava yavaştan soğuyor. Bu arada görüntü modunu seviyorsunuz değil mi? Normal modda çekiyorum artık görüntüleri. Bak gördüğünüz üzere LED far ve gündüz aydınlatmaları var. Sislerimize bakalım bir de. Onu merak ettim. Bir aracı çalıştırmak istiyorum. Ön sis açtığımız. Aracımız dizel ama çok fazla sesli çalışmıyor. İlk çalışmada biraz sarsıntılı çalışıyor. Yani önde park sensörümüz var, sisler sarı. Jantlarımız 17, 225/45 R17 jantlarımız var. Yan tarafta falan değişiklik yok gözüme çarpan. Arkada LED stoplarımızı görüyoruz. Bunların LED stopları geceleyin bayağı güzel gözüküyor ya. Vallahi hoş gözüküyor. Sinyallerimiz halojen. Arkada da park sensörümüz var. Bagaj diğer grup üyelerine göre dar geldi bana. Baksanıza bayağı yüksek ya. Alt tarafta da indirecek yer de yok. Yani alt tarafta sadece küçük parçacıklar var. Bagaj biraz dar. Öyle söyleyeyim. Hacmini bilmiyorum. Bak bunun stopu aşırı güzel yanıyor ya. Böyle smooth şekilde yanıyor. Nokta değil. Onun aksine smooth daha böyle güzel gözüken bir şekilde, pürüzsüz bir şekilde yanıyor. Size öyle söyleyeyim. Yan tarafta şöyle spoiler'ın eklentisi gibi görüyoruz. Gayet güzel dışarıdan. Ya tasarımı güzel ama işte değişseydi keşke. Biraz küçük değişiklikler yapsalardı hoş olurdu. Fazla bir değişiklik yok açıkçası. Kromları biraz daha arttırabilirlerdi. Belki diğer versiyonu bu sport ya, o yüzden hani bunu yapmamış olabilirler. Hadi gelin şimdi içeri geçelim. İçeride neler var neler yok onlara bakalım. Ama önce şu motora bakmak istiyorum ya. Bir motoru size göstereyim. 1.5 122 beygir dizel bir motor. Şurada. Of. Kaput çok ağır ya. Bu arabanın kaputu çok ağır ya. Bak burada da koruma var. İçeride baktım buna. Şimdi bak göstereyim size. Bu koruma bildiğiniz yumuşak. Niye böyle bir şey yapmışlarsa üzerindeki malzeme içerideki torpidodan daha yumuşak bir malzeme var. Şöyle biraz yukarıdan bırakalım. Evet hadi gelin içeri geçelim. Önceki Astra 1.6 dizeller var ya, CVT'ler efsane motoru ya. Onların hem böyle çekişi falan da çok güzeldi. Evet, en azından huzurlu, gürültüsüz bir yer oldu. Bu direksiyonu bu kadar yukarıda nasıl kullanıyorlar ya? Şöyle aşağı indireyim. Tamam, şimdi oldu. Başlayalım her zaman gibi. Kapı üstlerimiz yumuşak. Güzel, alt tarafında sert malzeme yok. Gayet güzel, yeterli bir yumuşaklığı var kapı üstleri için. Burada kumaş kullanılmış. Şurada camlarımızın otomatiğini görüyorsunuz. Tek tıkla açılıp kapanıyor. Herhangi bir krom yok ama. Ayna ayarlarımız. Aynalar katlanmıyor. Katlanmasını isterdim.
Bu pakette en azından. Herhangi bir kaplama yok. Alt taraflar sert plastik. Normal bir şekilde. Oo, burası çok yumuşak. Abi şuna bakar mısın? Etli etli ya. Tam ısırmalık vallahi, şuna bak. Aşırı yumuşak. Buralar falan komple yumuşak ya. Burada ekranlarımızı görüyoruz. Ya ekranlar gene siyah beyaz. Abi bunu renkli yapman lazım. Makyaj yapmışsın yani. Bunu renkli yap ya lütfen. Şu an devir niye yüksekte duruyor ya? Evet, inmen lazım aşağıya. Isındın o kadar. Allah Allah. Devir 1000 devirinin üzerine duruyor nedense. Ya da akünün ihtiyacım var şu anda, bilmiyorum. Far kumandaları bu şekilde. Far yüksekliğini ayarlıyorsunuz. Göstergenin ışığını ayarlayabiliyorsunuz. Burada bir parlak malzeme kullanılmış. Bu aynı Corsa'da da var, şu malzemeye yakın. Benzer bir malzeme. Piyano biletlerle desteklenmiş. Bunun üst versiyonlarında ekran daha da büyüyor. Bilginiz olsun. Sunroof'umuz var. Sunroof opsiyon. 3000 lira kadar bir opsiyon. Bunu bir açalım bakayım. Bak böyle. Nereye kadar gidecek? Sunroof küçük ya. Ha, şimdi oldu, tamam. Yok. Sunroof büyük, yeterli. O perdeyi de içeri almasaydı eğer küçük diyecektim. Gayet güzel bu şekilde. Şu neymiş peki? Arkasını kaldıracak büyük ihtimalle, bakalım. Evet, arkasını kaldırdı. Bak perde de. Perde komple elektrikli mi peki? Ha yok, perde komple elektrikli değil. Şöyle açık kalsın, güneş ışık olsun. Kadranlar dediğim gibi çok eski kalmış. Eski kadranlar. Bu şekilde olmaması lazım. Klasik Opel mantığı buradan yapılıyor. Bu da aynı şekilde yakışmıyor Opel'e. Bu direksiyon üzerine yerleştirmeleri gerekiyor. Bu arada direksiyon üzeri derken bak, çarpışma önleyicinin ikaz mesafesini ayarlayabiliyorsunuz. Yakın uzak diye. Bu da gayet güzel. Ayrıca bu araçta şerit takip de var. Ben bu donanımları çok seviyorum. Çarpışma önleyici ve şerit takip kazalardan önlüyor. Şu anda kazaların çoğunluğu telefona bakmaktan oluyor. Bunlar çok rahat bir şekilde önlüyor. Şuradan menü tuşundan değiştiriyorum bak. Yağ ömrünü görüyoruz. Önemli tüketicileri görüyoruz. Yani tüketici dediği burada hani açtığım bir şeyi gösteriyor. Mesela klimayı açalım. Bak geldi, görüyor musun? Ekonomi eğrisi falan. Gaza bastığınızda bu karenin içi doluyor derken çok gürültü olacak. Bunu kapatalım. Evet, ekran bu şekilde. Kadranlar küçük küçük tasarlanmış. Güzel. Kadranların okunurluğuna bir şey demiyorum. Ama yani hani bu fiyatta ben hayalet isterdim. Çünkü bu paraya hayalet veren markalar var. Ekranımıza bakalım. Ekran eskiden daha renkliydi. Şimdi ekranı böyle bir siyah beyaz yapmışlar. Renkleri çok azaltmışlar. Ben renkli olmasını isterdim. Apple CarPlay var ve tabii ki hemen bağlıyoruz. USB'miz kolçağın içindedir diye düşünüyorum. Evet, bakın buraya koymuşlar. Hemen geliyorsunuz abi. Buraya koyuyorsunuz. Bak hala yüksek devirde çalışıyor. Bunun sebebini bilen varsa yazsın ya. Şimdi inmeye başladı. Evet, şu anda yerine oturdu. Ama bayağı uzun bir süre yüksek devirde çalıştı. Bağladık. Devam diyoruz. Ya bu arabada direkt Apple CarPlay'i alacaksınız. Bak nasıl renklenecek ekran. Hemen kendine gelecek ekran. Ve Apple CarPlay bak buraya yeşil geldi. Tamam işte abi. Bu iş bitti. Ekranın menüsü, teması neymiş hiçbir önemi yok. Süper. Bu şekilde ekranı gayet güzel oldu şu anda. Apple CarPlay'i kullanmak çok daha mantıklı. Hemen ses sistemine bakalım. Güzel. Yeterli bir ses sistemi var. Burada klimayı görüyorsunuz. Klima ayarları burada ekranda çıkıyor. Bak burada ortada dereceyi görüyorsunuz. Tasarımı çok güzel. Ben bunun tasarımını seviyorum. Buradan da böyle ekrana da yansıyor aynı şekilde. Anahtarımızı göstermiş olmam lazım ben size. Çok şık. Çok seviyorum. Opel'den anahtarı böyle küçük, tatlı bir anahtarı var. Çok hoşlanıyor. Çok seviyorum bundan. Burada bak şerit takip off. İşte start stop off. ESP off ve park sensörü off tuşlarını görebiliyoruz. Park sensörü nasıl gözüküyormuş? Bir ona bakalım hızlıca. Aa, kamera varmış. Plakanın hemen üzerindeymiş bak. Ama görüntü kalitesi kötü ya. Bak şimdi şöyle göstereyim ben size. Alalım geriye. Ya 9 ileri şanzımanı çok merak ediyorum. Onu en kısa sürede deneyeceğim. Devam edersek koltuklarımız gayet yeterli. Sportif bir koltuk. Şu anda el freni çekti mi? Heh, şimdi çektim. Gayet sportif, bak yanlarda destekleri olsun, başlığı olsun. Gayet güzel. Koltuklar konusunda problem yok. Karan aynamız var. Sunroof'umuzu gösterdim. Buradaki bakalım sarı aydınlatma. Bunlar harbiden şey yani led değil bunlar.
Eski tip. Evet, aydınlatmalar da bu şekilde. Hadi gelin arkaya geçelim. Bir arkaya bakalım. Ön tarafta da anlatacaklarım bu kadardı. Şöyle kapağımız da var ayrıca. Evet, arkaya bakıyoruz. Evet, arkada koltuk bana göre bayağı geniş. Güzel. Genişlik konusunda iyi. İşte bagajdan arttırıp ön tarafa vermişler belli. Bagajı daha geniş yapabilirlerdi ama yapmamışlar, bu şekilde yapmışlar. Arkadaki diz mesafemiz de bu şekilde. Çoğu araçtan iyi, öyle söyleyeyim. Arka koltuklar da çok aşırı dik değil. Daha diklerini gördüm. Burada bir havalandırması olmayan orta kolçak var. Havalandırma isterdim. Arkada da kolçak yok. Burada olması lazım. Bu araba dolu olarak geçen bir araba. Arkadan görünüş bu şekilde. Evet. Arkadan anlatacak pek fazla bir şey yok açıkçası. Arkadaki malzeme kalitesine bakarsak komple sert. Burası kumaş. Ama üst taraflar falan sert. Evet arkadaşlar, hızlıca size Astra'yı göstermek istedim. Olabildiğince anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar kameranın pili bitti. O yüzden telefona geçtim. Size olabildiğince Astra'yı anlatmaya çalıştım. O değil de telefonda güzel çekiyorum şu an. 7 Plus. Vallahi hoşuma gitti. Şöyle sinyalleri göstereyim ben size bir de. Arkadan da bakalım. Şöyle. Dediğim gibi halojen sinyaller var. Bu olmuyor yani. Bu hoş değil. Kamerayı nereye saklamışlar ya? Bak burada. Kamerası güzel değil ama ya. Daha iyi beklerdim. Arkada artık CDTI yazısı yok. CDTI motor özlenecek. Çoğu kişi özleyecek biliyorum. Şöyle kapıları açayım. Bir AdBlue'umuz var mı? Tabii ki AdBlue sistemi var. Bak bu arada anahtarsız giriş de varmış ha. Onu deneyelim mi ya? Uzaklaştık diyelim. Şöyle geldik. Şuna basıyorum. Evet. Bu tuşa basmanız gerekiyor. Bazı araçlarda mesela Peugeot'larda yaklaştığınızda da aynı şekilde açıp kapatıyor. Astra'dan anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Videonun devamı gelecek. Bu aracın sürüşünü de yapacağız. AT9 şanzımanın 120-130'larda kaçta gittiğini hepsini size anlatacağım. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bak şu gözüme çarptı şimdi ya. Buna değinmeden geçemem. Abi şuna bak, koltuk. Koltuğun ucunu kaldırabiliyorsunuz buradan tuşla. Vallahi çok güzel. Ayrıca baldır desteği de var. GS Line ya. Burada tabii ki cep var bak. Opel'lerde olur burada ya. Astra'larda. Yükseklik ayarımız var tabii ki. Koltukları güzel ya. Ama eski aynen Astra J'nin koltukları daha güzeldi ya. Sport koltukları vardı bak. Kullananlar yazacaktır, eminim izleyen olacaktır. Onun koltukları daha güzel gözüküyordu en azından öyle. Hani kenarlardan daha fazla sarıyordu. Corsa'nın direksiyonu daha yumuşaktı. Sertmiş. Böyle videoyu bitiremiyorum. Hadi görüşürüz.